Parmak ucu yere dokunduğu anda aldığı hislerden aşırı rahatsız ol. Bir takım kalıplara sararsanız immobilizerle basma eylemine adım adım geçiş yapmanız. Bu videonun konusu çocuklar neden yere basmak istemezler? Duysal kökenli nedenler, davranışsal kökenli nedenler, iletişimsel kökenli nedenler ya da hareketsel kökenli nedenler çocukların yere basma hislerini etkiliyor olabilir. Duysal kökenli hislerde çocuklar çok huzursuzca davranış gösterebilirler. Çünkü yere basma ile birlikte yani parmak ucu yere dokunduğu anda aldığı hislerden aşırı rahatsız olduğu için yere basma eylemini sonlandırıyor olabilirler. Çok ciddi agresif hareketlerde, huzursuz hareketlerde bulunabilirler. Hareketsel nedenler olabilir. Çocuklar ayaklarını yere dokundurduğu andan itibaren kas iskelet sistemindeki değişikliklerle başa çıkamadığı için de yere basmak istemiyor ve bu eylemi yine sonlandırmak istiyor olabilirler. Bazen de apayrı bir konu tamamen zaman içerisinde ilişkilerinde yaşadığı negatif durumlar davranışları problemli hale getirebilir. Tamamen kendi düşünce kararlarında basma eylemini reddediyor olabilirler. Bu boyuttan bakarsak iletişimsel sorunlar da olabilir. İletişimi iyi yönetilememiş bir ortamda çocuklar basmamayı kendilerince bir iletişim gücü olarak ilan etmiş olabilirler. Hangi nedenden dolayı basmak istemiyor? Nörogelişim sürecinde çocuğa destek olabilmemiz için öncelikle bunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Tüm bu anlattığım kökenler, bu eyleme, basma eylemine engel olan tüm kökenler aynı zamanda karışık bir şekilde de gündeme gelmiş olabilir. Ki çoğu zaman aslında bu söylediğim problem kökenleri ortamda birbirine dolanık bir biçimde görünür. Yani çocuk duysal olarak rahatsızlık hissetmiş ise basma ile ilgili bir anda hareketsel sorunlar getirebilir. Aynı zamanda bu davranış ve iletişimle ilgili problemlere de dönüşmüş bir yumak halinde sizlere bakıyor olabilir. Dediğim gibi tespit etmek çok önemli. Hangi adımları uygulayacağınızı problemin kökenlerini tespit ederek karar vereceksiniz. Problemlerin içerisinde en büyük sorun hangisi olabilir? En çok hangisiyle karşı karşıya kalabiliriz? Hangisi bu problemleri tetikleyen ana problemdir derseniz duysal problemler ana problemdir. Hisler, basma ile birlikte çocuğun algıladığı hisler ana problemdir. Burası ile ilgili çocuk negatif bir his algılamış ise arkasından hareketsel sorunları, davranışsal, iletişimsel sorunları da peş peşe sıralar. Sadece iletişimsel sorun ile basmama durumu olabilir mi? Olabilir fakat daha az görülen bir durumdur. Peki ne yapalım? Nasıl bir düzen kuralım da çocuğun basma ile ilgili olan sempatisini geliştirebilelim? Burada adımları sıralarken önemli kriter yavaş olun. Çocuğa zaman tanıyın. Acele ederseniz başa çıkamayacağı bir duruşla, ayakta duruşla onu baş başa bırakırsanız problem daha fazla büyür. Ki genellikle yapılan da bu oluyor aslında. Basmak istemeyen bir çocuğu basma ile birlikte rahatsız olan bir çocuk özellikle dik bir şekilde basma eylemiyle çocuğu karşı karşıya bırakırsanız basmaya olan negatif tepkiler her geçen gün daha fazla artar. Basmak istemeyen bir çocuğa basma alışkanlığı kazandırmak istiyorsunuz ve bunu bir anda çok yüksek dozda veriyorsunuz. O zaman işler daha çok karışır. Basmak onun için rahatsız edici bir unsur ve siz alışkanlık geliştirmek için basmanın en zor adımıyla onu karşı karşıya bırakıyorsunuz. Basma eyleminin en zor adımı nedir? Dimdik bir pozisyonda yere karşı duruş geliştirmektir. Ama zaten çok rahatsız olan bir çocuk bu eylemi yapmak istemeyecektir. Basma alışkanlığı geliştirmek için bir takım
adaptif cihazlara onu bağlayarak ve zorlayarak yaptırdığınız her basma eylemi süreci daha fazla ve daha fazla uzatır. Taktığınız immobilizerler, ortezler, ayakta durma sehpaları vesaire vesaire. Bunun gibi zorlayıcı ayakta duruşlar çocuk için ayakta durmaya karşı daha fazla negatif tepki doğurur. Basmakta zorlanıyorsa çocuk, basma eylemine adım adım geçiş yapmanız gerekir. Asla bir anda dimdik pozisyonda bedeninin bütün yükünü ayaklarına aktaracak şekilde değil. Çünkü zaten bu ayaklar, bedenin altındaki bu ayaklar hassas, rahatsız, yükü taşımak istemiyorlar ve negatif tepki veriyorlar. Bir anda eklemlerin kilitlenmesini, kasların uzun pozisyonda durmasını isteyerek ayakta duruş ve basma eylemi çalışamazsınız. Çocuk buna itiraz eder, huzursuz olur. Hazırlamalısınız. Eğimli eğimli dik pozisyona ulaşmalısınız. Çocuğun basma eylemi yatış pozisyonundan itibaren başlar ve kademe kademe gelir. Kademe kademe yükselir ve dik pozisyona gelir ve bu zaman alır. Bu bir anda tak diye olmaz. Çünkü çocuk basmak için hazır değil. Basmaya karşı tepkili, huzursuz ve basma eylemini bir anda negatif bir davranış kodu olarak kodlayabilir ve süreç inanılmaz derecede uzar. Hatta çocuk hayatına basmakla ilgili bir eylem, bir davranış vermeyebilir. O yüzden çocuğu basma noktasına getirene kadar onlarca motivasyon geliştirmelisiniz. Eğlence geliştirmelisiniz. Sempatik bir hava oluşturmalısınız. Bazen zorlayıcı anlar olabilir. Çocuğun eşiğini çünkü yükseltmek istiyoruz. Fakat bu eşiği devamlı yükseltmek değil. Bir kademe yükselttiyseniz orada biraz durmak, sonra bir kademe daha yükselttiyseniz orada biraz durmak, hatta rahatsızlık varsa çocukta tekrar geri çekilmek. Yani yükseliş tak diye değil, yükseliş dalgalı bir şekilde belli bir sürede açığa çıkması lazım. Tak diye geliştirirseniz böyle bir anda çocuğu dimdik bir pozisyona alıp basma eylemi çalıştırmaya, alıştırmaya çalışırsanız o basma ile ilgili davranış da bir anda en eksiye düşer. Yani siz bir anda en artıya çıkmak isterseniz o da bir anda devamlı en eksiye düşmek ister ve siz burada böyle zikzak bir şekilde yukarı aşağıya olduğunuz yerde kalırsınız. Ama dalgalı bir şekilde yavaş yavaş kademe kademe biraz geri çekilme, biraz ilerleme şeklinde çocuğun hissiyatlarını kontrol ede ilerlerseniz belli bir süreçte daha iyi yol alırsınız. Basmakla ilgili problem yaşayan çocuklarda bir anda asla dik pozisyon çalışılmamalıdır. Aksi takdirde çok daha huzursuz ve çok daha hayır diyen bir çocukla karşılaşırsınız. Basma eylemlerinde yumuşak, yavaş ve çok kombinasyonlu olmalısınız. Birçok duruş formülünde çocuğa basmanın aslında huzursuz edici bir tarafı olmadığını minik dozlarla yaşatmalısınız. Çocuk ayak tabanıyla basma eylemi gerçekleştirirken ayak tabanının herhangi bir zemine yerleşme hissini yaşarken eğleniyor olması lazım büyük ölçüde. O nedenle basmak sadece dik pozisyonda yapılır bir şey demek değildir. Bunun bir sürü formülü vardır. Bunun bir sürü açıları vardır. Çalışmaları asla oturmak, diz üstüne kalkmak ve basmak gibi düşünmeyin. Hareket çalışmalarının ve bu hareket çalışmaları sırasında algılanan duysal kombinasyonların yüzlerce, binlerce
pozisyonu vardır. Hareketi şöyle gibi düşünürseniz yatıyor, oturuyor, kalkıyor ve yürüyor. Böyle düşünürseniz çocuklar duyu beslenmesi açısından çok eksik kalırlar. Hareket dizaynları açısından da çerçeveleri çok yetersiz kalır. O yüzden hareketi dönen, yuvarlanan bir akış olarak düşünün ki kasların birbirleriyle yaptığı kombinasyonlar yükselsin. Duysal problemler hareketi bir anda çalışmanıza izin vermez. Yani çocuğu aklınızdaki pozisyona hemen getiremezsiniz. Bunun bir süreci vardır. Terapinin içerisinde bir hazırlık süreci, tadımlama süreci vardır. Yavaş yavaş tadımlatmanız gerekir. Çünkü karşınızda hassas çocuklar var. Hisleri çok yavaş yavaş bedenine alması gerekir. Özellikle güçlü duruşlar, yer çekimine karşı eklemlerin kilitlendiği, yani diz ekleminin kilitlendiği, dirsek ekleminin kilitlendiği duruşlar, pozisyonlar çocuklar için çok yoğun hislerdir. Ve bu çocuklar hipersensitif, yani hareketin duruşuna karşı çok duyarlı çocuklar, çok hassas çocuklar. Hisleri düşündüğümüzden, gördüğümüzden daha fazla algılayan çocuklar. Özellikle hareket hislerini. Hareket duruşlarını bu çocuklara bir anda yükleyemezsiniz. Çok yavaş, çok minik dozlarla, hani serumu minik minik damla damla verirler ya, aynı onun gibi çok minik dozlarla vermelisiniz. Hareket değişimleri çok yavaş yavaş yukarıya doğru yükselmeli ve yükü, eklemlere yüklediğiniz yükü çok kademe kademe, yüzdelerini çok yavaş yavaş arttırarak yapmalısınız. Basmak istemeyen çocukları bir anda yukarıdan aşağıya dümdüz dizemezsiniz. Bu %100 yükü eklemlerine, kaslarına, ayak tabanına yüklemek olur ve buna çok ciddi itiraz ederler ve akabinde ciddi davranış sorunları, iletişimsel sorunlar geliştirirler. Bir anda perdeleri kapatırlar ve şunu söylerler: beni yalnız bırak, beni yerde kendi başıma bırak. Yükümle, kendi beden yükümle asla karşılaşmak istemiyorum. Çünkü onu kendi beden yüküyle karşılaştırdığınız anlara dair negatif davranış kodları yükledi kendisine. Bir sonraki hamlelerde size daha fazla itiraz edecek, daha fazla karşı koyacak. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız, basmayı reddeden çocuklarda neden basmak istemiyoru iyi tespit edin. Büyük olasılıkla altında duysal sorunlar ve hareketsel sorunlar vardır ve bu çocuklarda basma eylemine çok yavaş, kademeli bir şekilde geçiş yapın. Genellikle çocuklar hipersensitif de olsa, hiposensitif de olsa basma eylemine karşı kendi beden yükleriyle karşılaştıklarında hissettikleri algılamadan hoşlanmadıkları için reddederler. Ve terapötik desteğin ana hedefi bu algılamayı yavaş yavaş çocuğa vermektir. Ne kadar dozda algılama alabileceğini terapist belirler ve bunu çocuğa kademeli bir şekilde verir. Ve çocuk da yavaş yavaş aldığı kendi beden hissine karşı negatif bir tepki göstermez. Yavaş yavaş bedeninin yüküne karşı pozitif bir seyir, pozitif bir duygu geliştirmeye başlar. Sonrasında basmakla ilgili işler daha keyifli hale gelebilir. Basma ile ilgili pratik gündeme gelebilir. Ama ilk zamanlarda çok ama çok dikkatli, yavaş ve kademe kademe olmamız gerekir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.